Herkese selamlar. Biliyorum bir süredir yokum. Nedenini söylemeye geldim. Bildiğiniz gibi Kenya'da bir ev tuttum. 5 yıl bir geziden sonra evsiz olarak köklenmeye, durmaya, demlenmeye ihtiyacım olduğunu fark ettim. Ve şükürler olsun bu ihtiyacımı kendime verebilecek alanı açtım kendime. Ve işte buradayım, evimdeyim. 7 aydır Kenya'da, Nairobi'de bu apartman dairesinde kendi eşyalarımla birlikte huzurlu, mutlu günler geçiriyorum. Ne oldu derseniz neden YouTube, Instagram hiçbir şey yok. Kendimi kapattım mı ne oldu derseniz şöyle oldu. Ben sürekli kendiyle pratik halinde olan bir insanım. Dolayısıyla bir şeyler açıldıkça başka şeyler açılıyor ve başka şeyler açılmak isteniyor. Bir gün susmak istediğimi fark ettim. Gerçekten susmak. Hiç kimseye bir şey söylememek, konuşmamak, irtibatta olmamak, bir şey düşünmemek, bir şeye karar vermemek, geçmişi ya da geleceği düşünmemek, anda olmak, kendimle olmak ve tüm ilgimi, tüm şefkatimi, her şeyimi sadece kendime vermek istedim. Duygu çok güçlü geldi. Hatta bir gün arkadaşımla telefonda konuşurken sevgili Nurgül'le susuyorum ve Nurgül fark etti. Dedi ki bir şey mi var? Çok değişiksin. Dedim ki konuşmak istemiyorum. Ben susmak istiyorum. Ve oradan sonra çok emin oldum. Susmak istediğime ve durmak istediğime. Yani durma eyleminin başka bir boyutu geldi bana. Belki bu söylediklerim bazılarınıza garip geliyor olabilir. Beni anlamıyor olabilirsiniz. Bazıları da beni anlıyor olabilir. Hiç önemli değil. Eğer kıymetli vaktinizi ayırır, söyleyeceklerimi dinlerseniz belki sizde ufak bir farkındalık oluşur. Beni anlarsınız ya da beni zaten anlıyorsanız yaşadığım deneyimi belki siz de deneyimlemek istersiniz ya da siz de kendinizden bir şeyler bulursunuz. Susmak istedim de bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum. Kendime olabildiğince uğraşmayı sevdiğim şeylere, dansa, ata binmeye verdim. Ki evde kendimle vakit geçirmeye verdim. Ama bunlar yetmiyordu. Ve bir anda bir gün bir uyandım. Dedim ki ben inzivaya çekileceğim. Sosyal medya, televizyon, film hiçbir şey de görmek istemiyorum. Ve kendimle oturdum bir anlaşma yaptım. Gerçekten anlaşma yaptım. Hatta şurada defterim var. Bu defterime oturdum ve anlaşma maddelerini tek tek yazdım. Gözlüğümü takayım. Hatta yazıyor 7 günlük inziva süreci. Bir sayfa dolusu maddeler yazmışım. Maddelerden en çok bilmenizi istediğim şey sosyal medya yok. Telefon yok. Ya hiçbir sosyal medya yok. Telefonla iletişim kurmak yok. Hiç kimseyle iletişim kurmak yok. Dışarı çıkmak yok. Televizyon, film, YouTube, kendimi oyalayacak herhangi bir şey yok. Akşamları mum ışığında oturmak, meditasyona başlamak, nefes pratiğine başlamak, bedensel aktiviteyle, bedenle bağlantıda olmak, sağlıklı beslenmek ve anın tadını çıkarmak. Yani tam anlamıyla anda olmak. Yani bunların hiçbiri olmazsa ben Mavi Gökçe ne yapar? Bunu görmek istedim. Nasıl anda kalınıyor onu öğrenmek istedim. Anlaşma maddelerimi yazdım ama korkuyordum. Ne yapacağım telefon olmadan,
film izlemeden, günde bir film izleme hakkı mı verseydim kendime? Hemen zihin konuşmaya başladı bile. Şükür ki fark ettim zihnimin konuştuğunu, bana engel olmaya çalıştığını. Ve dedim ki yarın başlayacağım. O gün oldu. Yani yarın başlayacağım dedim. Ve bugün işte yavaş yavaş kendimi hazırlıyorum. Daha az Instagram'a bakıyorum, daha az YouTube'a bakıyorum falan derken sonra dedim ki bu ne dedim ya? Bu da bir zihnin oyunu olsa gerek. Ne demek kendini hazırlamak? Yapıyorsan yap. Ve bir anda akşamüstü telefonumu kapadım. Ama internete ihtiyacım var bu arada. İnternet işte translate için, bir şey aklıma gelir internetten bakmak için, öğrenmek amaçlı. O yüzden internete ihtiyacım vardı. Ama bana WhatsApp'ın, Instagram'ın, YouTube'un hiçbir yerden bana bildirim gelmemesi gerekiyor. Yani benim onları da görmemem gerekiyor. Bir klasör açtım telefonumda. WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, bana bildirim gelecek, mesaj, telefon, arama, her şeyi o klasörün içerisine koydum. Ve o klasörü telefonumun en arka yerine attım. Ayarlara gittim ve bütün bildirimleri kapattım. Sonra da telefonumu rahatsız etme moduna aldım. Rahatsız etme modundayken zaten hiçbir şekilde telefon bir uyarı vermiyor. Ama her şeyi sağlama aldım. İnternetim açık ama rahatsız etme modunda olduğu için telefonumun sesi kesildi. İkinci günden itibaren inanır mısınız telefonumun varlığını bile unuttum. Ya bu kadar çabuk olabileceğini düşünmüyordum açıkçası. Ama telefonumu işte bir yerlerde mesela saate bakmam gerekiyor diyelim. Telefonum nerede ya falan oluyorum. Zordu, kolay değildi. Anlatacağım birazcık. Kolay bir süreç değildi ama o kadar çok şey öğrendim ki kendimle ilgili. Ki ben pratik eden, kendine doğru yürüyen bir insan olarak daha kendimde keşfetmediğim neler var derken daha neler çıktı. Anda kalmayı pratik etmeyi öğreniyordum. Kitap okuyorum. Türkiye'den getirdiğim kitapları okurken ben tam inzivaya başladığım gün elimde okuduğum kitap bitti. Tam inzivaya başladığım gün aldığım kitaplar zaten sayılı. Gittim, şurada bir kitaplık yaptım kendime. Gittim dedim ki okumadığım hangi kitaplar kaldı? 3-4 kitap kalmış okumadığım. Şöyle baktım dedim ki ben bunu okuyacağım. Kitabı okumaya başladım ve sanki o kitap benim bu inzivama gönderilmiş bir kitaptı. Yani bana bu inziva boyunca yardım etti resmen. Ve inzivanın 3. günü ben o kitap hani artık bana o kadar çok şey öğretti ki dedim ki biraz kafam şey oluyor, karışıyor. Ben dedim ki başka bir kitaba başlayayım. Buna birazcık ara vereyim. Çünkü yaptığım şey çoğunlukla inziva boyunca kitap okumak, yazmak. Her şeyi yazdım. 7 gün boyunca ne hissediyorsam, her ne yaptıysam, içimden ne çıktıysa, ne düşündüysem, ne bulduysam hepsini yazdım. Çoğunlukla kitap okuyordum. Balkonda vakit geçiriyorum. Gökyüzüne bakarak, doğayı seyrederek, kendimi dinleyerek. Ve 2. kitabı almaya gittim. Dedim ki bir kitap daha okuyayım ben. Ki yani 2 kitap birden okumak alışkanlığım falan değil. Aldım kitabı, okumaya başladım. Dedim ki yok artık. Yani bu bir önceki kitapta öğrendiklerimi bana daha geniş anlatıyor ve ne yapacağımı öğretiyor. Dedim ki bu kadar olur. İçlerinde böyle şeyler olduğunu bilmediğim kitaplar. Dedim ki teşekkür ederim evren benimle olduğun için. Biliyorum, zaten biliyorum benimle olduğunu.
Ama bunu her seferinde ispatladığın için de çok teşekkür ederim. Şükürler olsun. O kutsal anlaşmamın, adına kutsal anlaşma dedim. Kutsal anlaşmamın maddelerinden biri de her gün şükretmek. Zordu, kolay değildi ama bir hafta böyle geçti. Maddelerden biri esnek olabilmekti ki ben çünkü hayatımda esnekliği katabilen bir insan olmadım hiçbir zaman. Hep böyle hani olacaksa tam olacak, mükemmel olacak, olmuyorsa hiç olmasın dediğim bir yerlerdeyken esnekliği hemen maddelerin arasına ekledim, yapamayacağımı bile bile. Ama kendimi bir madde konusunda ısrarcı bir şekilde o maddeyi delme konusunda bir şey hissettim içeriden gelen. Ve esneklik maddesi aklıma geldi ve onu uyguladım. Kolay olmadı ama çok keyifliydi. Bugün sabah, dün akşam inzivamın 7. günü bitti ama bu sabah telefonumu açtım ve çok garipti biliyor musunuz? Açar açmaz dedim ki acaba beni kimler aradı? Baktım kimler aradığına. Acaba dedim bana kimler mesaj gönderdi? WhatsApp'a baktım. Mesajların birkaç tanesine cevap verdim. Ondan sonra dedim ki acaba dedim Instagram'da neler oluyor? Hadi bir bakayım. Instagram'ı açtım, storylere gittim ve izliyorum hikayeleri, insanların, takip ettiğim kişilerin. Birden saçma geldi. Kapattım. Dedim ki ben onları niye izliyorum? Hani bana ilham verenler var. İlham verenler evet. Ama diğerleri sırf işte hani arkadaşım ya da tanıdığım bir yerlerde tanışmışız, bir şey olmuş, bir bağımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Ben takip ediyorum. Sonra dedim ki ya dur ben dedim herhalde yavaş yavaş geri döneceğim bu sosyal medyaya. Telefonumu bugün gerçekten çok az elime aldım. İhtiyacım olmadan elime almadım. Instagram'a bir kere girdim, bir daha da girmedim. Bu videoyu da çekmek içimden geldi. Şu anda akşamüstü oturuyordum, bir şeyler yazıyordum. Dedim ki ben bunu anlatmak istiyorum. Önce bir dedim ki Instagram'a Reels çekeyim. Ama Reels en fazla 3 dakika olduğu için maalesef sığdıramadım hiçbir şey. Ve güzelce anlatmak istedim size. O yüzden dedim ki ben bir YouTube'a video çekeyim. Olduğu gibi de yükleyeyim. İzlemek isteyen, vakti olan, vaktini ayırmak isteyen izler. Belki de birilerine bir şeylere ilham olurum dedim. Ve bu inziva bana ne kattı derseniz anda olmak, anda olmak, anda kal, anda kal. Bunun en çok bilincinde olan insanlardan biriyimdir diye düşünüyordum. Değilmiş. Ben kimim sorusunu çok soran biriyimdir. İşte bir şey istiyorsam ya da bir şeye kızıyorsam bunu isteyen kim, buna kızan kim gerçekte diye sorusunu sorardım hep. Ama gerçekten anlamlandırmamışım. Yani onun gerçek anlamını, gerçek pratiğini öğrenmemişim. Ve ben bu ikisini öğrendim ve gerçekten hayatıma inanılmaz bir özgürlük kattı. Anda kalmayı ve ben kimim sorusunun cevabını öğrendim. İçimde bu ben dediğim, bu ben değil dediğim her kim varsa, her ne varsa hiçbirinin aslında ben olmadığımı öğrendim. Anda kalmanın aslında ne kadar güç olduğunu ama ne kadar da keyifli olduğunu öğrendim. Ve şu anda inanılmaz bir özgürlük hissediyorum. Kendimi hep özgür hissediyordum. Ama bu özgürlük boyutu başka bir boyut. Ben daha önce bunu tatmadım. Ve bunu tattığım için, bunu da deneyimlediğim için şükürler olsun. Bunların hepsini yazdım. Belki bir gün sizle paylaşırım, bilmiyorum. İçimden aktı yazmak. Yani
Her sabah ve akşam yazacağıma maddelere eklemiştim. Yazarken duygularımı, ne yaptığımı, onu yaparken ne yaşadığımı, ne öğrendiğimi, ne öğrenmediğimi, her şey içimden aktı. Umarım sizinle bir gün paylaşmak nasip olur, bilmiyorum. O maksatla yazmadım ama belki olur, belki olmaz. Ne getirir hayat? Bakacağız, göreceğiz. Anlatmak istediklerim bu kadar ve her zaman bir şeyi unutmamanızı istiyorum. Olan her neyse olması gerektiği için ve senin için oluyor. Senin hayrına oluyor. Yani senin için dünyanın sonu gelmiş hissini verecek bir şey bile olsa o olan şey senin için oluyor. Gördüğün herkes, nefret ettiğin, sinir olduğun herkes aslında senin aynan. Aslında seni sana gösteren aynalar. Hiç kimseyi öyle biri olduğu için yargılamamak ya da onun hakkında fikir beyan etmemek gerekir. Seni de 10 kişiye sorsalar onu da farklı anlatır. Çünkü herkesin aynası farklı. Herkesin gördüğü kendindeki kadardır. Ben sende ne görüyorsam o benimdir. Sen bende ne görüyorsan sende ne varsa onu görüyorsundur. Şu hayatta her şeyden önemlisi sensin. Sen sana iyi bak. Seni sevdiğimi unutma. Kalpten görebilmeyi seç. Ve bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.